Şimdi gelelim Vietnam'la ilgili en çok merak edilen sorulardan birine. Vietnam'da kedi ve köpek eti yeniyor mu abi? Herkese Vietnam'dan selamlar. Bildiğiniz gibi ben Vietnam'da çalışıyorum. Hatta 3,5 ay kadar falan oldu. Bu zaman zarfı içinde ben burada biraz para biriktirdim. Artık yavaş yavaş buradan ayrılacağım. Ama ayrılmadan önce size Vietnam'la ilgili, Vietnam yemek kültürüyle ilgili bir video çekmek istiyorum. Benim çalıştığım yer, yani yaşadığım yer Bac Ninh bölgesi. Hanoi'ye 1 saat uzaklıkta burası. Pek turistlerin uğramadığı bir yer. Bu nedenle buradaki sokak yemekleri gerçekten de Vietnam halkının yediği sokak yemekleri. Mesela Bangkok'ta Khao San Road vardı. Turistler için yapılmış bir yerde orası. Burası gerçekten de Vietnam halkının dışarıda sokak yemeklerinin neler yediğini çok rahat bir şekilde görebileceğiniz bir yer. Bu nedenle burada çekmek istiyorum. Direkt kendi yaşadığım evin yanına indim aşağı. Buradaki bizim mahallede bu videoyu çekmek istiyorum. Burası sokak yemeklerini çekebileceğiniz belki de en iyi, lokal olarak yerel mutfağı tanıyabileceğiniz en iyi yer. Tabii Vietnam sokak yemekleri biraz garip. Hatta bayağı bir garip. Türkiye'ye bakıldığında bizim kültürümüzden çok ayrı bir buradaki kültür var. Yani yedikleri şeyler bayağı bir farklı. Ama bu videoyu çekmemin amacı böyle Vietnam'da şunlar yeniyor, bunlar yeniyor, hadi bunları yargılayalım değil. Bunları anlamaya çalışmak, biraz daha anlamaya çalışmıyorsak bile en azından saygı göstermeye çalışmak için ben bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi bizim kültürümüzden çok farklı bir kültür. Şu arkada gördüğünüz mahalle çevresi, yani belki 100 metrekare, 200 metrekare alanda tüm sokak yemeklerini bulabilirsiniz. Nasıl bir mahalle olduğunu anlamanız için yer ve ölçü belirtiyorum size. Arkada gördüğünüz yer bir phacı. Vietnam dediğinizde ilk aklınıza gelen yemek, kültürlerinde olan belki de en fazla yedikleri yemek pho. Pho denilen şey noodle çorbası. İki çeşidi var. Pho ga ve pho bo diye geçiyor. Pho bon diye de geçiyor olabilir. Şöyle pho ga denilen şey tavuklu, pho tavuklu noodle çorbası. Diğeri de etli noodle çorbası diye geçiyor. Noodle ne diye merak ediyorsanız da pirinç makarnası olarak düşünebilirsiniz. Böyle büyük kazanları var. Büyük kazanlarında tavuk suyu haşlıyorlar. Bu haşladıkları tavuk suyuyla pirinç makarnasını birleştiriyorlar ve de isteğinize göre ya et ya tavuk kullanıyorlar. Bazen biraz da yeşilliklerle bunu böyle tadlandırıyorlar abi. Çok pratik, doyurucu bir yemek hazırlamış oluyorlar. Genelde phacılarda değişik bir lezzet var. Yani Türklere göre, bizim kültürümüze göre biraz farklı, biraz garip bir lezzetleri var. Ne dersiniz bu? Pho değil, tavuk ayağı yeniyor abi burada. Biz nasıl tavuğun kafası ve ayağı haricindeki bölümlerini yiyorsak burada abi kafası da yeniyor, tavuğun ayağı da yeniyor. Ben bugüne kadar hiç yani merak etmemiştim, tadına da hala bakmadım ama ben eskiden tavuğu direkt ayağını olarak ısırıyorlar, yani kemik tüketiyorlar diye zannediyordum. Ama burada biraz daha incelediğimde tavuğun ayağının derisini yediklerini gördüm abi. Kaç para derseniz de pho burada 30 ile 35, yani tavuklusu 30, etlisi 35 ton değişiyor. Yani 1,2 dolar, 1,3 dolar arasında böyle bir pho ile karnınızı doyurabilirsiniz. Şu arkada gördüğünüz bir phacı. Şimdi gelelim Vietnam'la ilgili en çok merak edilen sorulardan birine. Vietnam'da kedi ve köpek eti yeniyor mu abi? Evet, yeniyor. Vietnam'da kedi ve köpek eti yeniyor. Tüketiliyor, hatta sokak lezzetlerinde, sokak yemeklerinde köpek eti ve kedi eti tüketiliyor. Şu arkada gördüğünüz yer kedi ve köpek eti satıyor sadece. Nasıl biz inek, tavuk tüketiyorsak abi burada da onun yanında köpek tüketiliyor. Evet, duygusal bağımız var köpeklerle. Kesinlikle bu konuda hemfikiriz. Sana normal mi geliyor deseniz hayır, bana acayip garip geliyor. Bir de ben canlı görüyorum yani bunu. Hala garip geliyor ama bu insanların kültürünü yargılayacağımız anlamına veyahut da bunu bir katliam olarak nitelendireceğimiz anlamına gelmiyor. Bu konuda böyle birazcık daha anlayışlı olmamız gerektiğini ben düşünüyorum sadece. Yani en azından şöyle bir örnek vereyim size nasıl benim düşündüğümü. Ben küçükken civciv beslerdim evde. Büyüyorlardı, kesemiyorduk tabii, yani hani insan içi el vermiyor, veriyorduk birine. Artık onlar da muhtemelen kesiyordur ama akşam da evde tavuk çıkıyordu ve de bunu yiyordum ben. Bizimkiler de yiyordu ve bu bize garip gelmiyordu. O civcivle de, o civciv büyüyene kadar da bir duygusal bağım oluyordu, onu seviyordun ama aynı şekilde yeniyordu. Burada da köpek besleniyor. Yani normal bu insanlar köpek besliyor ama köpek de yiyorlar. Onlar için normal bir durum. Görünüşü ve görüntüsü bana hala garip geliyor. Ama dediğim gibi bunların kültürünü yargılayacağımız anlamına gelmiyor. Ha, bu demek değildir ki bu insanlar köpeklere eziyet çektiriyor veyahut da işte başka bir hayvana eziyet çektiriyor. Bu Çin'deki köpek festivaliyle karıştırmayın buradaki yenilen köpekleri abi. Burada normal yemek için tüketiyorlar. Yani Çin'deki tamamen bir katliamdır, iğrenç ve berbat bir şeydir
Veyahut da İspanya'daki boğa güreşleri de bana sorarsanız berbat bir şeydir. Çok iğrenç bir şeydir yani, sadece insanlar eğlensin diye hayvanlara zarar vermek, onların canını yakmak, onları öldürmek bence en büyük katliam, en büyük günahlardan biridir. Fakat burada dediğim gibi biz nasıl diğer yenilen büyük ve küçükbaş hayvanlara et gözüyle bakıyorsak, burada da abi köpeklere böyle bakılıyor. Burada katliam olarak değerlendirmeye gerek yok. Şöyle ben yavaşça gelip size buradaki tezgahı göstereceğim. Bana da çok garip geliyor. Ben 7 aydır burada olmama rağmen bana çok garip geliyor. Biliyorum bayağı bir garip ama burada abi köpek eti tüketiliyor. Anlamasak bile en azından dediğim gibi saygı göstermemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Ve diğer yere geçiyorum. Biraz daha ileride abi bir tane daha fağcı var ama bu fağcı, işte bir önceki fağcı tavuk ayağı satıyordu. Bunun da özelliği salyangoz satıyor. Bayağı haşlanmış salyangozlar yiyorlar abi burada. Şu arkada gördüğünüz kazanlar var, 3 tane kazan. Ona salyangozları atıyorlar, şuradaki salyangozları atıyorlar abi. Ondan sonra onu kaynatıp salyangoz yiyorlar. Salyangoz denedim. Bunlar arasında da bir salyangoz deneyebildim. Ya çok matah bir şey değil. Ama hani denenebilir, bir kere gelmişken deneyebilirsin yani salyangozu. Salyangozda çok bir şey yok. Fransızlar yiyince abi kültür oluyor, Vietnamlılar da yiyince kültür olsun. Yani barbekücü diye geçiyor burada. Ne yapıyor derseniz işte ya ekmek arası yapıyor ve de burada değişik bir sistem var. Eğer siz ekmek arası yemek istemezseniz eti pişiriyor, ondan sonra kağıda sarıp veriyor. Öyle değişik bir kültürü var burada. Fakat burada barbekü kültürü çok fazla. Sadece böyle şiş satmıyorlar. Biraz ilerliyorsunuz, nasıl Türkiye'de dönen piliçler satıyorlar ya kömürde. Burada piliç satmıyorlar, burada ördek satıyorlar. Yani ben hiç piliç görmedim böyle dönen piliç satılan bir yer. Burada hep ördek satıyorlar. Bütün olarak ördeği direkt şişe takıyorlar ve burada kömürde pişirip ördek satıyorlar. İşte şu arkamda gördüğünüz yer abi, hemen birazcık ilerisinde zaten çevirme ördek satıyorlar. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama bizim mahalle sanki sokak yemeği kültürü mahallesi gibi oldu. Onun için benim için de rahat oluyor yani, sadece bir dakika bile yürümüyorum. Diğer sokak yemeği lezzetine ulaşmış oluyorum. Dediğim gibi şu arkada gördüğünüz yer abi bir ördek çevirme satıyor kömürde. Çok yağlı ama abi ördek ya. Yani acayip yağlı. Fiyatı derseniz ne kadar diye, yarım ördek, şu gördüğünüz ördeğin yarısını 2,5 dolara satıyorlar. Pardon 3 dolara satıyorlar. 3 dolara satıyorlar. Şu arkada gördüğünüz ördeği abi yarısını 3 dolara satıyor. Yani tam ördek ne kadar? 6 dolar. Bravo, matematikte müthişim. Şöyle ördekçi geçiyorsunuz. Hemen yanımızda Vietnam'ın ve veganların en sevdiği yemek olan tofu var. Burada tofu kızartması satıyorlar. Tofu ne derseniz, şurada gördüğünüz abi tofu bir çeşit bitkiden yapılma, soyadan yapılma diye hatırlıyorum. Valla ben tadını pek sevmiyorum. Böyle bir tatsız, tuzsuz bir şey geliyor bana ama insanlar burada çok seviyorlar. Özellikle kızartmasını, tofu kızartmasını çok yiyorlar ve de burada sokaklarda tofu kızartması yapıyorlar. Bir dükkan var burada. Genelde Vietnam'da ev yemeği yemek isterseniz, hatta Vietnam'da çok ucuza karnınızı doyurmak isterseniz böyle ev yemekleri var. Adları Com diye, ben hani tam telaffuz edemiyorum ama öyle deniyor. Ne bu derseniz de abi bildiğiniz Ali Usta ev yemekleri tarzında bir yer. Çok ucuz oluyor bu yerler. Tabi hijyen olarak çok değerlendirmeyin burayı. Ama şöyle göstereyim size. Arkada tezgahınız var. Burada genelde
İlk önce pilav koyuyorlar. Ondan sonra siz burada işte sebzenizi, haşlanmış sebze genelde oluyor. Etinizi, işte yanında karides oluyor burada. En garip olan o. Çünkü burada karides ev yemeklerinde satılıyor. Çok fazla var. Çok ucuz fiyatı ve karides kızartması çok yiyorlar ama lezzetli mi deseniz hani Türkiye'deki böyle bir sarımsaklı tereyağlı karides gibi değil. Onun için ben çok tüketmiyorum buradaki. Güzel bir en azından karnınızı doyurmak için çok güzel bir opsiyon burada. Eğer Vietnam'a gelirseniz veyahut da karnınızı doyurmak isterseniz bu her yerde var. Sadece işte benim olduğum küçük mahallede değil, Hanoi'de de var, işte Saigon'da da var. Elinizde olan, eğer karnınızı doyurmak istiyorsanız gelip burada bir şeyler yiyebilirsiniz. Ne kadardı diye sorarsanız burada abi kocaman bir tabak. Yani etiyle, pilavıyla, sebzesiyle her şey dahil 1,5 dolara yiyebiliyorsunuz burada. Yani abi anlayacağınız şöyle gördüğünüz 100 metrekarelik alanda tüm Vietnam sokak yemeklerini bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi burası gerçekten de Vietnamlıların yediği sokak yemekleri. Yani turistle hiçbir alakası yok. Bu insanlar acıkınca iniyorlar abi mahallede aşağı ve bu yemekleri yiyorlar. Ben bunları size göstermek istedim. Böyle turistik çok bir yer olsun istemedim zaten direkt. Evimin altı olduğu için de çok da zorlanmadım yani video çekerken. Dediğim gibi abi bu kültürleri, bu insanlar bununla doğmuşlar, bu yemeklerle büyümüşler ve bu insanlara gelen normal olan bu. Yani normal olanın, yani bize normal gelen şeyin aslında bizim kültürümüzle alakalı olduğunu unutmayın lütfen. Sadece yemeseniz de, tatmasanız da, beğenmeseniz de veyahut da desteklemeseniz de bile saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bugünlük benden bu kadar. Vietnam sokaklarını göstermeye çalıştım. Vietnam sokak yemeklerini göstermeye çalıştım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Anne.